Stephen Crane, Şaşılası Dağ. Bir Sullivan masalı. Çam yumağıyla kaplı bir tepeciğin alnacında sırtını bir ağaca yaslamış ufarak bir adam oturuyordu. Ağzında kıymetli bir pipo sallanıyor, duman halkaları göğe doğru ağır ağır kıvrılarak yükseliyor, gözlerini tepenin eteklerinde ormanın oluşturduğu yeşil duvara açılan eğri büğrü karanlık deliğe dikmiş. Kendi kendine bir şeyler mırıldanıyordu. Üstü kapalı iki yük arabasının izleri karanlıkların içine doğru ilerliyordu. Ufak boylu adam piposunu eline almış ve kulak misafiri kesilen çam ağaçlarıyla konuşmaya durmuştu. "Lanet olası, nereye götürüyor kim bilir," dedi. Kır tüylü irice bir tavşan sık çalılıkların arasından uyuşuk tavırlarla çıktı geldi. Deliğin önünde oturdu. Patisiyle hafif hafif karnını sıvazlarken bir yandan da dalgın bir bakışla ufak boylu adama bakıyordu. Ufak boylu adam bir taş fırlattı. Tavşan yana çekildi ve koşarak deliğe girdi. Yeşil, gölgemsi taş kapılar hemen arkasında duruyor gibi görünüyordu. Kalktı, yola koyuldu. Coşkun bir gizemle çam ağaçlarına dönüp "Şu şoseden aşağı inmiş gitmiş," dedi. Oturdu ve kafasında uzun uzun ormanın girişini ölçtü biçti. Eni sonu yerinden kalktı, bacaklarını gerip açarak yürüdü gitti. Çok geçmeden durdu ve ardına bir göz attı. "Aklım ermiyor, nereye götürüyor bu yol?" diye mırıldandı. Defne yapraklarının saçaklanarak döküldüğü, bir çadırın kurulu olduğu ve şen kahkahalar atan sevgililerin ağaç gövdeleri arasında kafa çektiği yere açılan, çam ağaçlarının oluşturduğu kahverengi halının üzerinde güçlükle yürüyordu. Tıknaz bir adam teneke tabak yığınına bakıp öfke kusuyordu. Adama doğru geldi ve bir tabağı öfkeyle adamın yüzüne doğru salladı. "3 gündür bu tabakları yıkıyorum. Sence ben neyim?" Ateş saçan sözlerini kükreyerek sonlandırdı. "Kahretsin, bir daha da yaparsam." Ufak boylu adam donuk gözlerle bakıyordu. "Bu yolun nereye götürdüğünü merak ediyorum." "Ne?" "Şu ilerideki yol. Merak ediyorum nereye götürüyor. Belki de bir keşfe ya da öyle bir şeye," dedi ufak boylu adam. Tıknaz adam kahkahayı bastı. "Aptalın tekisin sen. Şu Lumberland ana yolu üstünde oturan ihtiyar Jim boyutlulara götürüyor." "Hadi ya," dedi ufak boylu adam. "İnanmıyorum." Tıknaz adam yemin etti. "Oraya değilse nereye öyleyse, aptal herif." "Tam olarak bilmiyorum da ama eminim harika bir şeye ya da öyle bir yere, öyle gibi sanki." Tıknaz adam sövüp sayarken uçlarında balıklar sallanan huş ağacı fışkıları taşıyan iki adam daha karanlığın içinden çıkıp geldiler. Tıknaz adam olağan dışı bir çaba harcamış, yemeği hazır etmişti. Kahvesinden yudumlarken birden yere döküverdi ve küfrü bastı. Ufak boylu adam düşüncelere dalıp gitmişti. "Şu deliğe bakmaya gitti," diye bağırdı tıknaz adam. Ufak boylu adam çam yumağıyla kaplı tepeciğin eteğine gitmiş, oturup sigarasını içmeye ve ormanın girişini gözlemeye koyulmuştu. Ortalığa bir saattir bir sessizlik hakimdi. Gökyüzünde kımıldamadan duran yoğun bulut kümeleri vardı. Çam ağaçları uzun uzun düşüncelere dalmış, oldukları yerde hareketsiz duruyorlardı. Ufak boylu adam gömüldüğü sessizlik içinde birden dizlerine dövmeye başladı. Ayağa fırladı ve gözlerini girişteki boşluğa devirerek kararlı bir şekilde piposunu doldurdu. Gözleri belli bir noktaya kilitlenip kalmış, tepeciğin eteklerine doğru tehlikeli bir biçimde kayarak indi ve araba izlerini takip ederek yürüdü gitti. Bir süre sonra ağaçların kasvetini örten neşe dolu seslerin gürültüsü içinden geçiyordu. Yeşil taş kapılar canlı ne varsa üzerlerine gürültüsüyle kapandı. Ufak boylu adam bir başına ağır aksak yürüyordu. Yol üstünde çimenler karman çorman halde yayılıyor, yolu kapatan dallarıyla ağaçlar eğilip bükülüyordu. Ufak boylu adam çam ağaçlarıyla kaplı bayırları takip ederek su içindeki bataklıklardan aşağı indi. Dağların kayası taşı vura vura ayakkabılarını dilik dilik etmiş, dizine kadar bataklığın çamuruna, yosununa batmıştı.
Hemen az ilerideki bir dönemeç onu millerce öteye çekip götürmüştü. En sonunda bir bayırın üzerinde yol alırken yol ayaklarının altından yok oluvermişti. Yolu üzerine çıkıp tümsekler oluşturan kaba saba çalı ordularıyla ve onu kendilerine çağıran bir başlarına dikilen ağaçlarla savaşıyordu. Bir ara salkım saçak sarkan bir çam ağacına rastladı. Ağaca tırmanınca uzaklardaki bir tepeyi fark etti. Birden bir çığlık attı ve ağaçtan düştü. Güçlükle ayakları üzerine geldi ve bu John'ların dağı sanırım. Kuş uçuşu kampımızdan yaklaşık 6 mil uzaklıkta dedi. Dağdan saparak yolunu değiştirdi ve tekrar çalılıklara daldı. Çürümekten kızıl kahverengine dönmüş koca koca tomrukların üzerinden tırmanarak geçti. Yoluna koyu yeşil defne çalılıkları çıktı. Bir dere bir bataklığın balçıkları arasından akıp gidiyor, serviler ve katran ağaçları sürgünlerini su birikintilerinin kenarlarına sarkıtıyordu. Ufak boylu adam yürürken sendelemeye başlamıştı. Bir süre sonra durdu ve alnını ovuşturdu. Yorgunluktan bacaklarım kopacak neredeyse ve düşüp kalacağım dedi. Durmadan bu yönde gidersem eminim güneş batmadan Lumberland ana yolunu bulurum. Kızıl ağaçlardan salkım saçak sarkan dalların arasına daldı. Ortaya çıktığında Jones'ların dağıyla yüz yüze geldi. Gezginci temizce bir yere oturdu ve gözlerini zirveye dikti. Ağzı bir karış açık kalmış, gövdesi arada bir sarsılmaya başlamıştı. Bu ufak boylu adamla zirve sessizce birbirlerine bakıyordu. Miskin bir göl dağın ayak ucunda uykuya dalmıştı. Yalancı darıdan yatağı içinde birkaç kurbağa yan yan gökyüzüne bakıyor, şarkılar mırıldanıyordu. Güneş kızıl bir sessizliğin içine gömülmüş, çam ağaçlarının gölgesi tüm heybetiyle ortalığı kaplamıştı. Akşam vaktinin beklenen sakinliği sanki birazdan bir şey ilahiler okumaya başlayacakmış gibi zirvenin ve bu ufak boylu adamın üstüne çökmüştü. Suyun üstünde zıplayan bir turna balığı kara gölgeler içinde kaybolup giden gümüşü bir halka oluşturmuştu. Ufak boylu adam kendisini sarsaladı ve çığlık atarak birden ayağa fırladı. Aman Tanrım, bu dağın gözleri var, görüyorum, gözleri var. Dağın karşısında saygıyla eğildi. Dağa tekrar bakınca aniden ayağa fırladı ve koşmaya başladı. Geliyor. Dağ yaklaşıyordu. Ufak boylu adam hızla kaçıyor, hıçkırıklara boğularak yoğun ağaç sürgünlerinin içine doğru seyirtiyordu. Beyninin pelteleştiğini hissediyordu. Kocaman zıplamalarla böğürtlenlerin üstesinden geliyordu. Fakat bir süre sonra yine dağın ayak ucuna gelmişti. Tanrım diye kükredi, peşimi bırakmıyor. Dizleri üzerine kapaklanmıştı. Yukarı doğru bakmak kanında anaforlar oluşturuyordu. Zincire vuruldum sanırım diye inledi. Dağın topuklarıyla kafasını ezeceği sanısına kapılınca tekrar ayağa fırladı. Yerden bir avuç taşı kaptığı gibi fırlattı. Kahrol diye bağırdı avazı çıktığınca. Çakıl taşları dağın yüzüne çınlıyordu. Ufak boylu adam son bir hamle daha yaptı. Ellerini ve ayaklarını kullanarak hınçla tırmanıyordu. Böğürtlenler geri dönmeye zorluyor, ayaklarının altındaki taşlar kayıyordu. Zirve yalpa yapa yapa sarsılıyor, granitten bir kolla güçlü bir darbe indirecekmiş gibi duruyordu. Zirve kızıl bir gazabın ateşten diliydi. Fakat en sonunda ufak boylu adam zirveye ulaştı. Uçurumun eteğinde bir kahramanın kasıntısıyla yayıla yayıla yürüyordu. Tepeden bakan bir tavırla ellerini cebine sokmuştu. Bir sarı gökyüzüne karşı keskin bir çizgi çeken batı ufkunda göz gezdiriyordu. Hadi be dedi. Boyutların evi ve Lumberland ana yolu işte orada. Ayakları altında dağ hareketsiz yatıyordu.